Neville Goddard der ki geri çekilin, sessiz kalın ve onları yalvarırken izleyin. Güçlü bir mesaj. Eğer size içinizde gizli bir güç olduğunu söyleseydim, öyle derin bir güç ki, bir zamanlar sizi görmezden gelen insanların dikkatinizi kazanmak için geri gelip yalvarmasını sağlayabilseydi, ne düşünürdünüz? Hayatınızı güç veya çatışma yoluyla değil, sessiz kalarak, sakin durarak ve bağlanmama sanatını ustalıkla öğrenerek dönüştürebilme yeteneğini hayal edin. Merak mı ettiniz? Bizimle kalın. Çünkü bu her şeyi değiştirebilir. Bugün fikirleri milyonlara ilham veren ancak hala birçokları için bir sır olan Neville Goddard'ın öğretilerine derinlemesine dalıyoruz. Goddard sadece bir spiritüel öğretmen değildi. Aynı zamanda insan zihninin gizli mekanizmalarını ve gerçekliğimizi nasıl şekillendirdiğini ortaya çıkaran devrimci bir düşünürdü. Dersleri yüzeyin ötesine geçiyor ve bizi farklı düşünmeye, farklı hareket etmeye ve en önemlisi farklı hissetmeye teşvik ediyor. Bu videoda onun en güçlü mesajlarından birini ortaya çıkarıyoruz. Gerçek gücün geri adım atmaktan, sessiz kalmaktan ve dünyanın size uyum sağlamasına izin vermekten geldiği fikri. Görünüşte pasif olan bu yaklaşımın neden muazzam bir güce sahip olduğunu ve en dirençli insanlara bile değerinizi nasıl fark ettirebileceğini keşfedeceksiniz. Ancak bu sadece ilişkiler veya etki üzerine bir ders değil. Bu videonun sonunda bu prensipleri içeriden dışarıya doğru hayatınızı dönüştürmek için nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Gerçekliğinizi hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde şekillendirmek için bu yöntemleri keşfedeceğiz. Neville Goddard'ın bağlanmama sanatını ustalaştırmak için paylaştığı az bilinen teknikleri inceleyeceğiz. Bu uygulamalar zihninizi en derin arzularınızla hizalar. Bazen en iyi yanıtın hiç yanıt vermemek olduğunu ve bu sessiz gücün kelimelerin asla yapamayacağı kadar güçlü bir şekilde konuştuğunu anlayacaksınız. Ayrıca Neville Goddard'ın kendisiyle ilgili az bilinen, büyüleyici hikayeleri de paylaşacağız. Onun bu prensipleri nasıl yaşadığı ve hayal gücünün gücüne olan sarsılmaz inancının olağanüstü sonuçlara nasıl yol açtığını göreceksiniz. Eğer bir durumda sıkışıp kalmış, göz ardı edilmiş ya da güçsüz hissettiyseniz, bu video sizin için. Ve eğer bazı insanların neden mıknatıs gibi başarıyı ve saygıyı kendine çekerken diğerlerinin neden mücadele ettiğini merak ettiyseniz, birazdan sırrı keşfedeceksiniz. Haydi başlayalım. Çünkü bu prensipleri bir kez kavradığınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bağlanmamanın hayatınızı nasıl dönüştürebileceğinden bahsetmeden önce, Neville Goddard'ın bununla ne demek istediğini anlamamız gerekiyor. Öğretilerinde bağlanmama, ilgisizlik ya da arzularınızdan vazgeçmek anlamına gelmez. Hayallerinizi terk etmek ya da umursamıyormuş gibi davranmak da değildir. Bunun yerine bağlanmama bir güven durumudur. Arzuladığınız şeyin zaten sizin olduğuna dair derin ve sarsılmaz bir inançtır. Goddard sık sık şunu vurgulardı. Kendinizi belirli bir arzu ile hizaladığınız an, göreviniz onun nasıl veya ne zaman gerçekleşeceğine takıntılı olmak değil. Göreviniz, sonucu kontrol etme ihtiyacını bırakmaktır. İşte çoğu insanın yanlış yaptığı yer burasıdır. Arzularına sıkıca tutunurlar, onları korku, şüphe ve ilhamsızlıkla boğarlar. Ancak Goddard, bağlanmamanın arzularınızın hayatınıza doğal bir şekilde akmasını sağlamak için kapıyı açık tutmanın anahtarı olduğunu öğretti. Bağlanmadığınızda güç pozisyonuna geçersiniz. Artık her duruma, her söze veya her engele tepki vermiyorsunuz. Artık enerjinizi kontrolünüz dışındaki şeylere vermiyorsunuz. Bunun yerine evrene açık bir mesaj gönderiyorsunuz. Ne istediğimi biliyorum ve bana geleceğine inanıyorum. Bu tür bir güven, arzuladığınız şeyleri gerçekliğinize çekerek onları doğal bir şekilde ortaya çıkarır. Bağlanmamayı anlamak, yalnızca arzularınızla değil, aynı zamanda kendinizle de yeni bir ilişki kurmayı gerektirir. Bu, ihtiyaç duyulan şeyin zaten sizin olduğuna inanma ve onu elde etmek için
aşırı çaba sarf etme döngüsünden çıkma pratiğidir. Neville Goddard, hayal gücünün gücüne inanarak ve arzularımızı gerçekleştirmenin ilk adımının zihnimizde onları şimdiden olmuş gibi görmek olduğunu öğreterek bu fikri somutlaştırmıştır. Bağlanmamayı uygulamak için Goddard'ın bazı az bilinen tekniklerini ele alalım. İlk olarak şimdiden sahip olma hissini geliştirmek. Goddard, arzuladığınız şeyin zaten sizin olduğuna inanmanızı ve ona sahip olmanın duygusal durumunu hissetmenizi önerir. Örneğin, eğer sevgi dolu bir ilişki arıyorsanız, zihninizde bunu zaten yaşadığınızı hissetmeye odaklanın. Sahip olma hissi, fiziksel gerçekliğinizi yeniden şekillendirmenin anahtarıdır. İkinci olarak, sessizlik ve sabır pratiği yapın. Goddard, kelimeler yerine enerjinizin konuşmasına izin vermenin önemini vurgulamıştır. İnsanlar genellikle arzularına ulaşmak için diğerlerini ikna etmeye, açıklamalar yapmaya veya onları zorlamaya çalışırlar. Ancak gerçek güç sessiz kalmak ve dünyayı size uyum sağlamaya bırakmaktan gelir. Sessizlik, yalnızca başkalarına değil, aynı zamanda kendinize de güven duyduğunuzun bir göstergesidir. Üçüncü olarak, inanç geliştirin ve evrene güvenin. Goddard'ın öğretileri, hayatın bizim inançlarımız ve beklentilerimizle şekillenen bir ayna olduğunu savunur. Eğer korku, şüphe veya endişe içinde yaşarsanız, bu duygular daha fazlasını kendinize çeker. Ancak, eğer güven ve huzur içinde yaşamayı seçerseniz, bu enerji sizin dünyanızı yeniden şekillendirir. Neville Goddard'ın hayatı bu prensiplerin gerçek örneğidir. Onun hikayelerinde bu öğretileri nasıl kendi yaşamında uyguladığına dair birçok örnek bulabilirsiniz. Bir keresinde seyahat etmek için bir gemi bileti bulması gerektiğinde, zihninde kendisini gemide seyahat ederken hayal etmiş ve bu hayalini bir gerçeklik olarak kabul etmiştir. Kısa süre içinde bilet mucizevi bir şekilde ona ulaşmıştır. Bu, hayal gücünün ve inancın gücünün canlı bir kanıtıdır. Bağlanmamayı uygulamak, yalnızca arzularınızı gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda insanlarla olan ilişkilerinizi de dönüştürür. Sessiz kalmanın ve geri çekilmenin insanların size olan saygısını ve hayranlığını artırdığını fark edeceksiniz. İnsanlar doğal olarak kendi enerjilerini ve eylemlerini size göre ayarlamaya başlar. Bu hiçbir şekilde manipülasyon değildir. Aksine, kendi enerjinizde durmanın ve kendi değerinizi bilmenin bir sonucudur. Bu video, yalnızca kişisel güç ve çekim yasası hakkında değil, aynı zamanda kendinizle ve dünyayla olan ilişkiniz hakkında da derinlemesine bir farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Unutmayın, bağlanmamak bir güçsüzlük değil, en derin gücün ifadesidir. Bu, hem kendinize hem de arzularınıza olan güvenin bir işaretidir. Eğer bu öğretileri hayatınıza dahil etmeye hazırsanız, ilk adımınız küçük başlayarak kendinize ve arzularınıza olan inancınızı geliştirmektir. Bu yolculukta sabırlı olun ve unutmayın. Hayal gücünüz, hayatınızı şekillendiren en güçlü araçtır. Abundant Mind topluluğuna katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu video size ilham verdiyse, lütfen beğenin, yorum yapın ve başkalarıyla paylaşın. Gelecekteki videolarımızda daha fazla öğreti ve ilham dolu içerik için abone olmayı unutmayın. Şimdi, bir sonraki adım sizin elinizde. Bugünden itibaren sessiz kalmayı, bağlanmamayı ve hayal gücünüzü kullanarak istediğiniz hayatı yaratmayı deneyin. Unutmayın, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayallerinizi ya da umursamadığınızı iddia etmeyi bırakın. Bunun yerine, bağlanmamak, güvenin bir durumudur. Derin, sarsılmaz bir inançtır ki, arzuladığınız şey zaten sizindir. Goddard sıkça, belirli bir arzuyla hizalandığınız anda, işinizin onun nasıl veya ne zaman gerçekleşeceğine takılmak olmadığını vurgulamıştır. İşiniz, sonucu kontrol etme ihtiyacını bırakmaktır. Çoğu insan burada yanılır. Arzularına sıkı sıkıya tutunur, onları korku, şüphe ve ilham eksikliğiyle boğar. Ancak Goddard, bağlanmamanın, arzularınızın hayatınıza doğal bir şekilde akması için kapıyı açık tutmanın anahtarı olduğunu öğretmiştir.
Bağlanmadığınızda bir güç pozisyonuna geçersiniz. Artık her duruma, her söze veya her engele tepki vermiyorsunuz. Artık enerjinizi kontrolünüz dışındaki şeylere harcamıyorsunuz. Bunun yerine evrene açık bir mesaj gönderiyorsunuz. Ne istediğimi biliyorum ve bana geleceğine güveniyorum. Bu tür bir güven, arzularınızı zorlamadan veya direnç olmadan gerçeğinize çeken bir manyetik çekim yaratır. Bir düşünün. Kendimizi kanıtlama, tartışma, açıklama yapma ya da birinin değerimizi görmesini sağlama ihtiyacını ne kadar sık hissediyoruz? Goddard'a göre bu kanıtlama ihtiyacı bizi zayıflatan şeydir. Sürekli dış dünyadan onay aradığımızda kendi değerimizin başkalarına bağlı olduğunu kendimize söylüyoruz. Bağlanmamak bu hikayeyi tamamen tersine çevirir. Sessiz kalarak, geri adım atarak enerjinizin kendi adına konuşmasına izin verirsiniz. Bu enerji arzularınızla uyumlu olduğunda kelimelerin asla yapamayacağı kadar güçlüdür. Sessizlikte inkar edilemez bir güç vardır. Alan yaratır, odağı değiştirir. İnsanlara ve durumlara tepki vermeyi bıraktığınızda onların gerçek renklerini göstermelerine izin verirsiniz. Daha da önemlisi, kendi gücünüzü anlamaya başlarsınız. Geri adım atmak, geri çekilmek anlamına gelmez, bilgelik ve sükunetten hareket etmeyi seçmek, korku ya da güvensizlikten değil. Neville Goddard, her şeyin içimizde başladığına inanıyordu. Sıklıkla dış dünyamızın, içsel durumumuzun bir yansımasından başka bir şey olmadığını söylerdi. Bu nedenle dış dünyanın gürültüsünden uzaklaştığınızda netlik kazanırsınız. Başkalarının görüşleriyle sürüklenmeyi bırakırsınız. Başarısızlık ya da reddedilme korkusuyla tüketilmeyi bırakırsınız. Bunun yerine düşüncelerinizi ve hislerinizi yaratmak istediğiniz hayatla hizalamaya odaklanırsınız. Bu radikal bir değişimdir. Kontrol etmek yerine güvenmeyi seçmek, tartışma yerine sessizliği seçmek, gözlemlemeyi seçmek ve hayal kırıklığıyla ileriye itmek yerine geri adım atmak. Ancak bu değişim, gerçek güçlenmenin başladığı yerdir. Bağlanmadığınızda hayattan kaçmıyorsunuz, onu yönetiyorsunuz. Dış dünyayı nasıl etkileyebileceğinizden bahsetmeden önce, içsel durumunuzun gerçekliğinizi nasıl şekillendirdiğini anlamamız gerekiyor. Neville Goddard, dış dünyanın sizden ayrı olmadığını, size bir şeyler olan bir şey olmadığını, tam tersine sizin bir yansımanız olduğunu öğretmiştir. Her düşünce, her duygu, her inanç, içinizde taşıdığınız her şey dışarıya yansıtılır ve hayatınızdaki olayları ve durumları yaratır. Bu cesur bir iddia gibi gelebilir. Ama bir düşünün, ruh halinizin gününüzün olaylarını nasıl etkilediğini hiç fark ettiniz mi? Güne, kendinden emin ve iyimser başladığınızda, fırsatlar adeta kendiliğinden ortaya çıkıyormuş gibi görünür. Ancak korku ya da şüpheye kapıldığınızda, en küçük zorluklar bile aşılmaz hissettirebilir. Goddard'ın öğretileri bu gözlemi bir adım ileri taşır. O, içsel durumunuzun yalnızca gününüzü etkilemediğine, aynı zamanda tüm gerçekliğinizin temelini oluşturduğuna inanıyordu. Goddard'ın felsefesinin temelinde hayal gücünün sahip olduğumuz en güçlü araç olduğu fikri yatar. Sıkça dileğin gerçekleşmiş hissini benimse derdi. Başka bir deyişle, mutlu, başarılı veya bolluk içinde hissetmek için koşulların değişmesini beklemeyin. Bunun yerine, bu duyguları şimdi benimseyin, değişim çoktan olmuş gibi. Neden? Çünkü içsel durumunuzu değiştirdiğinizde dış dünya bunu takip etmek zorunda kalır. İşte bu yüzden içsel dönüşüm bu kadar önemlidir. Çoğu insan hayatlarını değiştirmeye dışsal eylemlerle başlar. Daha çok çalışmak, iş değiştirmek, başkalarını kendi bakış açılarını görmeye ikna etmek. Ancak Goddard, kalıcı değişimin dışarıdan değil, içeriden başladığını öğretmiştir. Yeni bir gerçeklik görmek istiyorsanız, önce onu zihninizde yaratmanız gerekir. Onu hissetmeli, ona inanmalı ve onun zaten sizin olduğuna dair bir varsayım içinde yaşamalısınız. Örneğin, kendini sürekli değersiz hisseden birini düşünün. Fırsatlar yoluna çıksa bile, büyük ihtimalle onları sabote eder veya fark edemez. Çünkü içsel durumu
istediği başarıyla uyumlu değildir. Şimdi, sevgiye, başarıya ve bolluğa layık olduğuna derinden inanan birini hayal edin. Engellerle karşılaşsalar bile, özgüvenleri bu fırsatları tekrar kendilerine çekecektir. Bu, içsel dönüşümün gücüdür. Sizi deneyimlemek istediğiniz gerçeklikle hizalar. Neville Goddard'ın öğretileri ayrıca, küçük içsel değişimlerin nasıl muazzam dışsal değişiklikler yaratabileceğini vurgular. Süreci tohum ekmeye benzetmiştir. Her düşünce, her duygu, zihninizin bahçesine ektiğiniz bir tohumdur. Sürekli korku, şüphe veya öfke tohumları ekiyorsanız, hayatınızda bunlar büyür. Ancak inanç, minnettarlık ve güven tohumları ektiğinizde, gerçekliğiniz bu nitelikleri yansıtır. İçsel değişim, kendinizi kandırmak ya da kendinizi pozitif olmaya zorlamakla ilgili değildir. Alışkanlık haline gelen düşüncelerinizi ve duygularınızı fark etmek ve onları bilinçli bir şekilde yönlendirmeyi seçmekle ilgilidir. Korktuğunuz şeye odaklanmak yerine, istediğinize odaklanmak için kendinizi eğitmekle ilgilidir. Goddard, bu pratiğin yalnızca bireysel hayatları değil, insanlık tarihinin seyrini bile değiştirebileceğine inanıyordu. Goddard'ın felsefesindeki en büyüleyici yönlerden biri, hayal gücünün mantığın üzerine çıktığı fikridir. Mantıklı zihin için somut adımlar olmadan bir şey başarmak imkansız görünebilir. Ancak Goddard, hayal gücünün daha yüksek bir gerçeklik düzeyinde çalıştığını savunuyordu. Arzuladığınız şeyi elde etmiş olma hissine tamamen kendinizi kaptırdığınızda, bilinçaltınız bunu bir gerçeklik olarak kabul eder. Ve bu gerçeklikten eylemler, fırsatlar ve eş zamanlılıklar doğal olarak ortaya çıkar. İşte bu yüzden Goddard, içsel çalışmalara bu kadar önem vermiştir. Dış dünyayı değiştirmeye zorlamakla ilgili değildir. Arzuladığınız hayatı, doğal olarak kendine çeken biri olmaya dönüşmekle ilgilidir. İçsel durumunuzu dönüştürdüğünüzde, yalnızca hislerinizi değiştirmekle kalmaz, gerçekliğinizin senaryosunu da yeniden yazarsınız. Neville Goddard'ın öğretilerinden sonuç almak istiyorsanız, bunları günlük hayatınıza uygulamak için atabileceğiniz pratik adımları konuşalım. Ayrılma, detachment ve içsel dönüşüm fikirleri ilk başta soyut gelebilir. Ancak bunlar basit, uygulanabilir yöntemlerle güç kazandığında gerçekten etkili hale gelir. Goddard'ın felsefesi sadece farklı düşünmekle değil, farklı yaşamakla ilgilidir. An be an. Birinci adım. Düşüncelerinizi yargılamadan gözlemlemeyi, öğrenin. Bu basit gibi görünebilir. Ama aslında derin bir değişimdir. Çoğumuz düşüncelerimize o kadar bağlıyız ki onların bizi nasıl kontrol ettiğini fark etmeyiz. Goddard, insanların bir adım geri atarak düşüncelerini gözlemlemelerini teşvik ederdi. Düşüncelerinizin yükselmesini izleyin ama onlara tutunmayın, iyi ya da kötü diye etiketlemeyin. Sadece onları gökyüzündeki bulutlar gibi geçip gitmesine izin verin. Bu uygulama yalnızca zihni sakinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda arzularınızı sabote eden olumsuzluklardan ayrılmanıza da yardımcı olur. İkinci adım. İç sessizliği geliştirin. Günümüz dünyası gürültü ve dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu. Ancak isteklerinizle hizalanmak için bu sessizliği bulmak çok önemlidir. Goddard, zihnin sessiz ve alıcı olduğu bir duruma girmenin gücünden sıkça bahsederdi. Bunu yapmanın etkili bir yolu meditasyondur. Saatlerce meditasyon yapmanız gerekmez. Birkaç dakikalık odaklanmış nefes alma veya farkındalık sakin bir his yaratabilir. Bu zamanı kendinizi merkeze almak ve dileğinizin çoktan gerçekleştiği hissine yeniden bağlanmak için kullanabilirsiniz. Üçüncü adım. Hayatınızı görselleştirin ve hissetmeye odaklanın. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak oturun ve yaratmak istediğiniz hayatı hayal edin. Ama sadece bir görüntü oluşturmayın, hissetmeye odaklanın. O hayatı şu anda yaşıyor olsaydınız, nasıl hissederdiniz? Gününüz nasıl geçerdi? Bu, hayal kurmakla ilgili değil. Bu, duygularınızı ve içsel durumunuzu çağırmak istediğiniz gerçeklikle hizalamakla ilgilidir. Dördüncü adım. Harici onay. Arayışını bırakın. Bu, öğrenilmesi en zor derslerden biri olabilir. Çoğumuz,
Doğru yolda olup olmadığımızı kontrol etmek için başkalarından onay beklemek üzere koşullandırıldık. Ancak Goddard'ın öğretileri gücün içinizde olduğunu hatırlatır. Arzuladığınız sonuca odaklanırken bunu başkalarının takdiri ya da övgüsü için değil, kendiniz için yapın. İçsel hizalanmanızın onu gerçeğe dönüştürmek için yeterli olduğuna güvenin. Bunu güçlendirmenin bir yolu arzularınızı zaten gerçekleşmiş gibi yazmaktır. Bu, bir kesinlik hissi yaratır ve dileğinizin gerçekleşmiş olduğu hissini pekiştirir. Örneğin, başarılı olmak istiyorum demek yerine, başarı ve bolluk dolu bir hayat yaşıyorum yazın. Bu cümleleri kendinize her gün okuyun ve kelimelerin sanki çoktan gerçekleşmiş gibi içinize işlemesine izin verin. 5. adım. Henüz gerçekleşmemiş olanlar. İçin şükran duyun Goddard. Henüz gerçekleşmemiş şeyler için şükran hissetmenin öneminden sıkça bahsederdi. Arzularınız çoktan gerçekleşmiş gibi minnettarlık ifade ettiğinizde, evrene sürece güvendiğinizi sinyallersiniz. Bu güven eylemi ayrılmanızı güçlendirir ve her ayrıntıyı kontrol etme ihtiyacınızı azaltır. 6. adım. Zihninize sınırlar, koyun şüpheler veya korkular zihninize sızmaya başladığında, nazikçe kendinize odaklanmanızı hatırlatın. Olumsuz düşüncelere kapılmak yerine dikkatinizi tekrar vizyonunuza yönlendirin. Bu, duygularınızı bastırmak anlamına gelmez. Size hizmet etmeyen şeylere odaklanmamayı seçmek anlamına gelir. Bu adımlar küçük görünebilir ama birlikte uygulandığında Goddard'ın öğretilerini yaşamınıza entegre etmek için güçlü bir çerçeve oluşturur. Güvenin ve içsel gücünüzle hizalanın. Neville Goddard'ın prensiplerinin hayatınıza getirebileceği derin faydalardan bahsetmeden önce, bunların gerçek dünya senaryolarında nasıl tezahür ettiğini inceleyelim. Bu öğretiler yalnızca felsefi fikirler değildir. Sayısız insan tarafından somut ve hayat değiştiren sonuçlar yaratmak için uygulanmıştır. Gerçek yaşam örnekleri aracılığıyla ayrılmanın, detachment, içsel dönüşümün ve odaklanmış niyetin etkisini görebiliriz. Bir düşünün, zor bir ilişki yaşayan birini ele alalım. Sonsuz tartışmalar veya dışsal çabalarla durumu düzeltmeye çalışmak yerine, bu kişi Goddard'ın prensiplerini uygulamayı seçiyor. Çatışmadan uzaklaşıyor, olumsuzluklara odaklanmayı bırakıyor ve içsel durumunu değiştiriyor. Daha uyumlu bir ilişkiyi hayal etmeye başlıyor ve sanki bu zaten bir gerçeklikmiş gibi buna şükran duyuyor. Zamanla durumu zorlamadan veya manipüle etmeden dinamik değişiyor. Diğer kişi farklı şekilde yanıt verebilir ya da birlikte iyileşmek ve büyümek için yeni fırsatlar doğal olarak ortaya çıkabilir. Bu sihir değil, bir kişinin içsel durumunu değiştirerek dışsal koşulları kaçınılmaz olarak etkilemesinin sonucudur. Başka bir örnek, kişisel gelişimde görülebilir. Kariyerinde sıkışmış hisseden ve ilerleme eksikliğinden hayal kırıklığına uğramış birini düşünün. Dışsal zorluklara takılıp kalmak yerine bir adım geri atıyor ve içe odaklanıyor. Öz şüpheden uzaklaşıyor ve istediği rolde başarılı olduğunu hayal etmeye başlıyor. Henüz ortaya çıkmamış fırsatlar için şükran pratiği yapıyor ve sürece güveniyor. Bu içsel değişim yalnızca özgüvenini artırmakla kalmaz, aynı zamanda onu vizyonuyla uyumlu karar ve eylemlere yönlendirir. Aniden hayal ettiği fırsatlar önünde belirmeye başlar. Bu prensiplerin faydaları bireysel senaryoların çok ötesine geçer. En dönüştürücü etkilerden biri artan öz farkındalıktır. Goddard'ın önerdiği gibi düşüncelerinizi yargılamadan gözlemlemeye başladığınızda, hayatınızı şekillendiren kalıplara daha duyarlı hale gelirsiniz. Ne sıklıkla eksikliğe ya da korkuya odaklandığınızı ve bunun gerçekliğinizi nasıl etkilediğini fark etmeye başlarsınız. Bu kalıpları değiştirerek yalnızca belirli sonuçları değil, hayata yaklaşım şeklinizi de değiştirirsiniz. İlişkiler de bu süreçten derin bir şekilde fayda görür. Onay ya da kontrol ihtiyacından uzaklaştığınızda daha bilinçli ve açık hale gelirsiniz. Bu, otantik bağların gelişmesi için bir alan yaratır. Başkalarını beklentilerinize uymaya zorlamak yerine,
Doğal olarak sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler çeken bir versiyonunuza odaklanırsınız. Zamanla etkileşimlerinizin enerjisinin değiştiğini, genellikle daha derin bağlara ve karşılıklı anlayışa yol açtığını fark edeceksiniz. Diğer önemli bir fayda ise duygusal dayanıklılıktaki artıştır. Mutluluğunuzu dış koşullara bağlı olmaktan çıkardığınızda içsel bir istikrar hissi geliştirirsiniz. Zorluklar hala ortaya çıkabilir, ancak artık huzurunuzu bozmaya aynı güce sahip değildirler. Hayatın iniş çıkışlarında zarafetle yol alacağınıza olan güveninizi geliştirirsiniz. Çünkü içsel durumunuzun nihayetinde dışsal gerçekliğinizi şekillendirdiğini bilirsiniz. Bazıları için en heyecan verici fayda, ayrılma ile gelen özgürlük hissidir. Her ayrıntıyı kontrol etme ihtiyacını bırakarak, sürekli endişe ve kaygıdan kendinizi kurtarırsınız. Gerçek gücünüzün sonuçları zorlamaktan değil, onlarla hizalanmaktan geldiğini fark etmeye başlarsınız. Bu zihniyet sadece stresi azaltmakla kalmaz, hayatı daha akışkan ve zahmetsiz hissettirir. Bu prensipler yaratıcılık ve problem çözmede de büyümeyi destekler. İçe odaklanıp dışsal gürültüden uzaklaştığınızda ilhamın akması için bir alan yaratırsınız. Birçok insan süreci bıraktıklarında ve güven duyduklarında sorunlarına çözümlerin neredeyse zahmetsizce ortaya çıktığını fark eder. Bu, Godard'ın inançlarının bir yansımasıdır. İçsel durumlarımız tüm yaratımın kaynağıdır. Bu öğretilerin gerçek güzelliği, hayatın her yönüne nasıl dalga dalga yayıldığıdır. İster ilişkileri geliştirmek, ister kariyerinizde ilerlemek, ister sadece kendinizde huzur bulmak olsun, faydaları inkar edilemez. Ayrılma ve içsel dönüşüm yolunda attığınız her adım sizi amaç, tatmin ve neşeyle dolu bir hayata daha da yaklaştırır. Sonuç olarak Neville Goddard'ın öğretilerinin dönüştürücü gücünü keşfettik. Ayrılma, bir adım geri atmanıza, gözlemlemenize ve sürece güvenmenize izin verir. İçsel dönüşüm ise dışsal gerçekliğinizi yeniden şekillendirir. İçsel sessizlik geliştirerek, istenen sonuçlara odaklanarak ve dışsal 10 ay ihtiyacından kurtularak derin kişisel büyümeyi, daha güçlü ilişkiler kurmayı ve amaç ve neşeyle dolu bir hayat yaratmayı başarabilirsiniz. Şimdi bu prensipleri uygulama sırası sizde. Ayrılma pratiği yapmayı deneyin. Küçük başlayın. Düşüncelerinizi gözlemleyin, içsel sessizliği kucaklayın ve odak noktanızı yaratmak istediğiniz hayata kaydırın. Sonuçlar sizi şaşırtabilir. Neville Goddard'ın dediği gibi, kendi kavrayışınızı değiştirin ve yaşadığınız dünyayı otomatik olarak değiştireceksiniz. Bu sözler, içsel dünyanızı kontrol altına almanız için size ilham versin ve dış dünyanızın buna nasıl yanıt verdiğini izleyin. Eğer bu mesaj sizinle rezonansa girdiyse, bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.